Bu suyu durdurmalıyım. Buna şans vermek için iyi bir zaman. Uzaylı X! Ben Tennyson'ın Omnitrix'inde onlarca farklı uzaylı var. Ama bir tanesi hepsinden çok farklıydı. Tek bir düşünceyle zaman durdurabilir, evreni yeniden şekillendirebilir, hatta gerçekliğin kendisini silebilir. Elbette hangi uzaylıdan bahsettiğimi biliyorsunuz. Alien X'ten bahsediyorum. Bu kadar güçlü ve durdurulmaz bir uzaylıya sahipken Ben Tennyson seri içinde neden bu uzaylıyı neredeyse hiç kullanmadı? Evet, bugün Ben Tennyson'ın Alien X'in gücüyle yaşadığı o büyük ikilemi ve kullanılamayan bu büyük gücün ardındaki gerçekleri konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bir daha asla uzaylı X olmayacağım. Neden peki? Ona dönüştüğünde oldukça iyi savaştın değil mi? Evet, bu en güçlü dönüşümüm diyebilirim. Düşünün, elinizde tek bir düşünceyle bütün evreni yeniden şekillendirebilecek bir güç var. Zamanı geri sarabilir, her şeyi yok edebilir, galaksileri yoktan var edebilirsiniz. Ama onu kullanmaya cesaret edemiyorsunuz. İşte Ben Tennyson'ın Alien X ile yaşadığı en büyük ikilem de tam olarak buydu. Videonun başında da söylemiş olduğum üzere Ben 10 serisinde Ben Tennyson neredeyse Alien X'i hiç kullanmadı. Elbette ben bunun nedenlerini sizlere maddeler halinde sıralamak istiyorum. Çünkü Ben Tennyson'ın Alien X'i kullanmamasının birden fazla sebebi vardı. İlk olarak Alien X'in sahip olduğu bu tanrısal gücün temasından bahsedebiliriz. Ben Tennyson seri içinde Alien X'i ilk kez kullandığı zaman karşısında sadece bir uzaylı değil, adeta tanrısal bir varlık olduğunu fark etmişti. Ancak Alien X'in içinde Serena ve Bellicus adında iki bilinçli varlık da vardı. Benim adım Serena, aşkın ve şefkatin sesi. Ve ben de Bellicus, öfke ve saldırganlığın sesi. Onların onayı olmadan Alien X hiçbir hareket gerçekleştiremiyordu. Merhaba, evde kimse var mı? Ben, hadi. Seven prensesle birlikte kaçıyor. Ben, iyi misin? Yani bu güç sadece fiziksel değildi. Aynı zamanda psikolojik, politik ve felsefi bir mücadeleyi de içeriyordu. Ben Tennyson bir anda sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda evrenin hakimi gibi kararlar vermek zorunda kalıyordu. Ben derim ki dünya darmadağın olmadan yeni işe geçelim artık. Destekliyorum. Kabul edildi. Yani Alien X'in doğası gereği bu uzaylıyı kullanmak gerçekten de fazlasıyla zordu. İşte bu durumda elbette seri içinde Alien X'i neden çok az gördüğümüzün ve Ben Tennyson'ın en kritik anlarda bile onu neden seçmediğini gösteriyor aslında. Çizgi dizilerde bile gerçekliği değiştirmek sandığınız kadar basit değildir. Küçük bir değişiklik bile milyonlarca yaşamı etkileyen zincirleme sonuçlar doğurabilir. Bunu sadece Ben 10 serisi için düşünmeyin. Birçok çizgi dizi veya filmde de bu tarz durumların olduğunu görmüşsünüz. Hadi bu değişiklikleri de geçtim. Ben 10 serisinin içinde Ben Tennyson her seferinde Alien X'e dönüştüğü zaman içindeki iki bilinci ikna etmek zorunda kalıyordu ve bu durum gerçekten çok zaman alıyordu. Hatta sırf bu yüzden Ben Tennyson ilk kez Alien X olduğunda Serena ve Bellicus yüzünden bu formla sıkışıp kalmıştı. Onu bagaja koyamazsın. Haklısın, büyük geldi. Ciddiyim. Barajı düzelttiğinden beri Ayrıca yine Omniverse serisinde sırf bu yüzden dünyayı kurtarmakta geç kalmış ve dünyayı yeniden şekillendirmek zorunda kalmıştı. Elbette tüm bu olayları göz önünde bulundurduğumuz zaman bazen evrenin kaderi saniyeler içinde belirlenirken bu bekleme süresi fazlasıyla tehlikeli ve ölümcül olabiliyordu. Seri içinde o kadar kritik ve zorlayıcı anlar varken Ben Tennyson'ın Alien X'i kullanarak bu zor durumlardan neden çabucak kurtulmadığını gerçekten merak ediyorlar. Düşündüğümüz zaman seri boyunca Alien X'in kesin çözüm olabileceği ama Ben Tennyson'ın onu seçmediği anlar olmuştu. Mesela Ben 10 Alien Force serisinde Vilgax'in dünyayı istila ettiği zaman düşünebilirsiniz. Ben seni öldürmeye geldim ve dünyanı fethetmeye. Müsait misin? Ya da Malware'in galaksiye kaos yaydığı dönemi de yine düşünebilirsiniz.
Veya Benton Universe serisinde Malturant'ın zaman yolculuğu sayesinde evrenler arası kriz çıkardığı zamanı da yine düşünebilirsiniz. Her zamanki gibi çok geç kaldın Tennyson. Şimdi düşündüğümüz zaman bu anlarda Alien X kullanılsaydı olaylar saniyeler içinde çözülebilirdi. Ama şu da bir gerçek ki Ben Tennyson bu gücü kullanmanın sonuçlarından fazlasıyla korkmuştu. Peki bu korku doğru muydu? Yoksa evren için kaçırılmış bir fırsat mıydı? Size şöyle söyleyebilirim dostlar. Sınırsız güç, sınırsız sorumluluk getirir. Alien X yanlış bir karar verirse evrenin tamamını yok edebilir ya da bilinçsizce değiştirebilir. Elbette yazarlar da bunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden Alien X'i her şeyin çözümü olmaktan çıkartıp kullanımını zor bir koz haline getirdiler. Bunu yapmaları aslında hikayedeki dengeyi korumanın en zekice yollarından biriydi. Dizinin takipçileri tarafından pek çok hayran teorisi de ortaya atılmıştı. Mesela hayranlar arasında şu sorular hala dönüyor. Ya Ben Tennyson Alien X'i tamamen kontrol etseydi, evreni hiç savaşmadan mükemmel bir hale getirebilir miydi? Alien X'i kötü bir Ben Tennyson kullansaydı ne olurdu? Bu sorular karakterin neden bu kadar popüler olduğunu açıklıyor aslında. Dediğim gibi seri içinde Ben Tennyson sürekli bir ikilem yaşıyordu. Alien X'i kullanmak ve kullanmamak arasında sürekli kalıyordu. Geriye dönüp baktığımızda şu soruyu sormadan edemiyoruz. Ben Tennyson Alien X'i daha sık kullanarak evreni kurtarma şansını mı kaçırdı? Yoksa onu nadiren kullanarak aslında evreni daha büyük bir felaketten mi korudu? Belki de kullanılmayan güç Ben Tennyson'ın en büyük hatası değil, en büyük olgunluk göstergesiydi. Çünkü seri içinde Ben Tennyson Alien X gibi kontrolsüz bir gücü sürekli kullanmaya çalışsaydı bana kalırsa bir yerden sonra patlak verecek ve en sonunda başını derde sokacaktı. Çünkü Alien X'i gördüğümüz ilk bölümde bile Ben Tennyson bu uzaylı kullanmakta gerçekten zorlanmıştı ve neredeyse Alien X formunda sıkışıp kalacaktı. Ayrıca Benton Universe serisinde niyeti iyi olmasına rağmen yine Serena ve Belicus'u ikna etmekte epey zorlanmıştı. İyi niyetli bir insan bile Alien X'i kullanmakta zorlanıyorsa elbette bu uzaylıyı çok sık kullanmaması akıllıca olmuştur. Peki sizce seri içinde Alien X'i daha sık kullanmak evreni daha iyi bir hale getirir miydi? Yoksa geri dönülemez bir kaosa mı sürüklerdi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte seri içinde Ben Tennyson Alien X'i daha sık kullansaydı nasıl olurdu? Bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Onu bagaja koyamazsın. Haklısın, büyük geldi. Ciddiyim. Barajı düzelttiğinden beri hareket